Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir merserize ipim var. Şöyle göstereyim. Renk numarasını soranlar oluyor. Şu şekilde. Bununla başlayacağız. Harika, güzel bir model. Yazlık, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz kullanışlı bir model. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İpin kalınlığını da şöyle göstereyim size. Evet, şöyle orta kalınlıkta bir ip. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi çift sayıda başlayıp modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle birkaç tane daha alayım. Buradaki ipimi ben kısa aldım. Ziyan olmasın, kesilmesin diye. Şu şekilde bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek yeterli. Çift sayıda 18 ilmeğimiz var. Şimdi modelimizi, kenar ilmeğimizi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben birkaç sıra haroşa yapacağım. Haroşa lastik üzerine kuracağız modelimizi. Şöyle haroşalarımı düz olarak örüyorum ben. Ön yüzünde de arka yüzünde de düz örerek haroşalarımı yapacağım. Haroşa örgüsü ister ters örün ister düz örün fark etmez. Nasıl eliniz alışıksa yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer yüzünde de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde haroşamı oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir sıra haroşamız oluştu. Ben bunu 1-2 sıra tamamlayacağım. Şu şekilde şöyle 2 sıra haroşamı yaptım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. 2 ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm yani. Aynı şekilde 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzünde hep bu işlemleri yapıyoruz. İlmeklerimizi 2-2 örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle ikili ikili ters örüyoruz. Yani üçüncü sıra ön yüzünde ilmek sayımızı yarıya düşüreceğiz. Dördüncü sırada tekrar bunları artırma yapacağız. İlmeklerimi şu şekilde ikili ikili sıra sonuna kadar
ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir püf noktası var arkadaşlar. Modelimizin şöyle verev gitmemesi için. Bu ilk modelimizde sıradaki ilmeğimizi ters olarak ördüm. Başta artırma yapmadım bakın. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra artırma yaptım. Bir ters, bir doladım, bir ters, bir doladım, bir ters, bir doladım, bir ters, bir doladım. Yani eksilttiğimiz ilmekleri tekrar aynı sayısına getirdik. Son ilmeğimi de ördüm. Sıra başında bakın kenar ilmeğinden sonra artırma yapmamıştım. Sıra sonunda yapıyorum bir tane. İlmek sayımız aynı. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle güzel haroşa görünümlü ajurlu filelerimiz. Modelimiz bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyoruz. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ilmeklerimi. 1. sıra ön yüzünde düz, 2. sıra arka yüzünde ters olarak örelim. Evet, burada sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle haroşalar kabarık kabarık görünmeye başladı. İpim aslında çok güzel şöyle bir yeşil tonu ama videoda maviymiş gibi görünüyor. Turkuaz aslında yani yeşil derken. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa öne aldım. 2 ilmeğimin ikisini bir bakın önden batarak şu şekilde ters ördüm. Bu 3. sırada bütün ilmeklerimizi ikili ikili ters örelim. Artırma yapmıyoruz arada. Sadece ikili ikili bakın ilmek sayımızı yarıya düşüreceğiz 3. sıra ön yüzünde. İkili ikili aldım. 2 ilmeğimi bir aldım, ters örerek kestim. 2 ilmeğimi bir aldım, ters örerek kestim. 2 ilmeğimi bir aldım, ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde arkadaşlar buraya dikkat edelim. Hani 1. model kurulumunda 4. sırada artırma yapmadan kenar ilmeğinden sonra bir ilmek örmüştük. Şimdi 2. model kurulumundaki 4. sıramızı önce dolayacağız. Daha sonra bir ilmek örelim. Ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Yani modelin birinde dolama yapmadan başlayacağız. Birinde önce dolamayı yaparak başlayacağız. Artırma yani. Onun için modelimizde kayma olmayacak. Bu şekilde yaparsak. Yani şöyle verev giden bir model değil ama bu püf noktasına dikkat ederseniz.
Bu şekilde bir ters bir doladım, bir ters bir doladım. Sıra başında burada artırma yaptığım için sıra sonunda yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Demek istediğimi anladınız herhalde arkadaşlar. Birinci modelde kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördükten sonra dolama yapmıştım, artırma. İkinci model kurulumunda önce kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım, daha sonra bir ters ilmek ördüm. Tekrar üçüncü model kurulumunda bunu tekrar artırmayı önce bir ilmek ters öreceğim, daha sonra artırma yapacağım. Üçüncü model, birinci modelde yaptığım gibi. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir model. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösteriyor. Güzel, şöyle kayma, verev gitme olmayan bir model. Bir tarafa doğru kayan modellerden değil ama bu püf noktasına dikkat ederseniz. Bir de şöyle bir parça yapmıştım. Bakın, bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bunu da yine şöyle 2 sıra haroşa üzerine başladım. Şunu kenara koyalım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzü de harika, şöyle güzel bir görüntüsü var. Modelimiz de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel, kullanışlı bir model. Şöyle bakın, kenarlara gayet düzgün. Ben şöyle küçük bir parça yapıyorum. Daha sonra ilerledikçe de böyle düzgün çıkacak bir model. Ama dediğim gibi bakın, şuradaki püf noktayı göstereyim. Birinci de başta artırma yapmamıştım. İkinci de yaptım. Üçüncü de yapmadım. Dördüncü de yaptım. Böyle bir dolu bir boş gibi düşünün. Kenar ilmeğinden sonra olan artırmalarımızı. Eğer sıra başında yaptıysam artırmayı sonunda yapmıyoruz. İlmek sayımızda artma olmasın diye. Verev gitmemesi için de bu dediğim tekniği uygulayacağız. Yani bir dolu bir boş, bir dolu bir boş. Sıra başında artırma yapmadıysam sonunda yapıyorum. Sıra başında artırma yaptıysam sonunda yapmıyorum. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar modelimiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel ajurlu file modeli. Bugün de şöyle merserize bir ip kullandık. Modelimiz harika bence, şöyle kullanışlı bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Koton iple yapabilirsiniz bu modeli. Bebe yünlerinde yapabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre ipinizi seçebilirsiniz. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, videomu da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.